170 metrelere kadar rahatlıkla çıkabilirsiniz. Aynı zamanda bunu iple atmış olsaydınız çok jilet gibi bir iğnedir. Et oranı azdır. Bu ilk kullanımdan itibaren paslanacak. Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Bugün biraz kamış uçlarından bahsetmek istiyorum. Özellikle yeni başlayan kardeşlerimize, dostlarımıza faydalı olacağına inanıyorum. Bu görmüş olduğunuz dolgu tipi uç arkadaşlar. Cam elef karışımı, içi komple dolu olan. Bu ise tubular uç. İçi komple boş olan. Bir diğeri hibrit uç arkadaşlar. Bu da bu ikisinin karışımından elde edilen, içinde ekstra bir hem tubular, yani içi boş, hem de içinde bir katman daha var. İçi dolgulu yani. Bu da hibrit uç. Gördüğünüz gibi hassasiyet bunda daha yüksek. Bunlar genelde sörflerde de çok kullanılmakla beraber özellikle LRF avlarında kullanılıyor arkadaşlar. 1-10 gram arası yemleri esnek olması sayesinde ne yapıyor? Kamçılama metoduyla çok daha uzağa atabilirsiniz bunlarla. Tabi dediğim gibi kullanım amaçları farklı hepsinin. Bu genelde su üstü popperlar, işte maketler, jerk verme, yani aksiyon gerektiren işlerde tubuları kamışlar daha öne çıkıyor. Yani içi boş olan bu kamışlar buna göre daha kırılgan bir yapıya sahip ama aksiyonu vesaire hissetmeniz için çok ideal. Daha net, daha temiz atışlar yapabilirsiniz bunlarla. Buna gelirsek, bu da dediğim gibi ikisinin bir karışımı. Bu da aynı şekilde çok hassas. Bu da aynı şekilde kırılgan. Solid kadar absorbe etmez ama tabii daha dayanıklı. Buna göre daha dayanıklı bunlar. İkisinin karışımı olduğu için hibrit uçlarda, özellikle surf casting'de çok kullandığım genelde hibrit uçlar. Bunu kullanıyor muyum? Bunu da kullanıyorum. Dolgu uçlar da mükemmel atıyor. Çok aşırı bir fark göremezsiniz ama dolgu uç var, dolgu uç var şimdi. O da var yani. Bunlarla da güzel atış verimleri yakalayabilirsiniz. Arada zaten 7-8 metre oynar oynamaz. Çok yani atış tekniği de işin içine giriyor. Diğer konu vuruşlarda, şu ikisiyle vuruşları daha iyi hissedebilirsiniz. Bunda daha iyi hissedersiniz. Bunda daha farklı hissettirir. Bunlar biraz daha az hassasiyet olarak hissedilir. Çok esnek bir yapıdadır çünkü. Şimdi tubular uçları genelde spin avlarında kullanabilirsiniz arkadaşlar. LRF avlarında solid yapılar oluyor genelde. Tubular uç aksiyon gerektiren işlerde özellikle ön plana çıkıyor. Bunlar da genelde şu ikisi yine surf casting'de kullanılıyor arkadaşlar. Faydalı mı? Faydalı. Bir diğer konuya gelirsek arkadaşlar, şimdi göstermek istediğim bir şey daha var. Şundaki atlas kamışlar, atlas uçları görüyor musunuz? Benim için şöyle aşağıya alalım. Paslanmaz kamış uçları var bunda. Atlas kılavuzlar kullanılmış. Bunda arkadaşlar şu ucu görüyor musunuz? Uç yapısını. Burada arkadaşlar misina yük bindiği zaman, misinada yük bindiği zaman arkadaşlar şu bölüm gördüğünüz gibi hiçbir şekilde şey yok. Çeltik yok. Misina buraya baskı uyguladığı zaman ne yapacağını göreceksiniz şimdi. Şu mesela bunda görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen bir örnekleme yapalım şöyle. Bunun bir ip ya da misin olduğunu düşünün. Şu şekilde içinden geçiyor. Ani bir yük binmesi durumunda arkadaşlar. Nereye sürttüğünü görüyorsunuz herhalde. Metal keskin olan tarafa sürtüyor. Ama ötekinde öyle bir durum yok. Ötekinde nasıl bir durum var? Gördüğünüz gibi sürtmesi için hiçbir alan yok. O yosun izleri kalmış. O önemli değil. Bakın direkt çapaksız ve tertemiz. Ama buna baktığınızda alelade bunları alıp takarken dikkat edin arkadaşlar. Kenarlarında böyle çapaklar olabiliyor. Ben bundaki çapağı aldım. Temiz olmalı yani arkadaşlar, yük binmesi durumunda. Şimdi bir diğer konuyu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Kamış uçları bu şekilde. Peki ben bunlardan hem LRF hem spin almak istiyorum diyorsunuz arkadaşlar. O zaman ne yapacaksınız? 2.40 veya 2.70 bir tane tubular uç alın arkadaşlar. Bu size hem LRF'de hem de diyelim ki 15-40 atarlı bir kamış aldınız. 15-40 atarlı bir kamış size veya 5.25. Diyelim ki 5.25 bir kamış aldınız. Daha hafiflerini atmak istiyorsunuz. Hem jig maket de atabilirsiniz. Hem jig hem maket atabilirsiniz. Hem de ufak mikro jigler gibi hafif gramajları da atabilirsiniz. Böylece hem LRF alıp hem spin almanıza gerek kalmaz. Yani tek bir spin kamışla şeyi çıkarabilirsiniz. İkisini bir arada çıkarabilirsiniz. Şimdi bu ben aldığım zamanlar arkadaşlar, biliyorsunuz marka falan vermiyoruz. Bizim markalarla işimiz yok. Her marka. Bu kamış arkadaşlar benim ortalama 6-7 senedir kullandığım kamış. Kolay kırılmaz. Medium bir kamış. Hem orta, medium, yani 15-40 katarlı bir kamış. Mesela siz diyelim ki LRF ve spin'i ikisini birden yapmak istiyorum. Neden 2 tane kamış alayım, 3 tane, 5 tane kamış alayım? Bu piyasa oyunlarına gelmeyin. Zaten 5-25 arası aldığınız zaman hem maket ve jigleri rahatlıkla atabileceksiniz hem de silikon vesaire gibi şeyleri atabileceksiniz bu kamışla. Yani tubular uç alacaksınız. Bu bazalt karbondan yapımı. Özellikle bunu kırmak için çok uğraşıyorum. Kesinlikle
Sağ olsun beni yarı yolda pek bırakmadı. Markayı diye sorabilirsin şimdi. Markayla falan işimiz yok arkadaşlar bizim. Çünkü her markanın iyisi de kötüsü de oluyor. Bu satış oyunlarına fazla gelmeyin. Balığı her şeyle tutabilirsiniz. Yani 500 liralık makine de aynı balığı rahatlıkla alıyor. 50 bin liralık makine de aynı balığı alıyor. Aynı şekilde alıyor yani. Ha ne oluyor? Birisi 103 santim sarıyor. Birisi 80-85 santim sarıyor. Önemli olan makinenin içindeki dişliler arkadaşlar. Eğer siz spin için alıyorsanız, yarın öbür gün içinden kıtır kıtır makinenin içinden sesler gelmesini istemiyorsanız ne yapacaksınız? Makinenizi çok ucuza kaçmamak şartıyla yine marka alın ama alın yani. Uygun fiyatları alın arkadaşlar. Çok aşırı böyle ekstra şeye kaçmaya gerek yok. Şimdi uç konusunu anladık. Dediğim gibi bunlar tuğlar uç, bunlar solid, bunlarsa ikisinin karışımı. Bunlar da ikisinin karışımı hibrit olan modeller. Bunlar hissiyatı daha yüksek. Uzun mesafe atışlar için. Bunlar da uzun mesafe atışlar için mükemmel. 6-7 metre arada fark oluyor. Çok büyük bir fark yok ama hissiyatı bir tık daha kötü ötekine göre. Bunların hissiyatı yine iyi. Spin avlarında özellikle ideal kullanım. Surflerde de tubular uç yine kullanılmakta. Bunların hissiyatı iyidir. Atışları da iyidir. Yine hibrit olanlar gibi iyidir yani. Solidler de iyidir. Arkadaşlar da çok değildir yani. 6-7 metre kaybınız olur. Bir de vuruşları bazen fazla esnek olduğundan algılayamayabilirsiniz. Spinci arkadaşlara da biraz bilgiler vermek istiyorum bu konuda. Tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, kamış konusu. Yani bana soruyorsunuz hangi kamış daha iyi falan, bu konulara pek girmek istemiyorum burada zaten YouTube üzerinden. Şimdi bunları ben hep tamir etmişim arkadaşlar. Bak kaç senedir kullandığım kamış. Bayağı oldu bunu alalı. Arkadaşlar şimdi bunlar genelde şu şekilde bir erkek bir dişi olacak şekilde giriyor. Şimdi bunun 2 tane epoksili olan yerleri var arkadaşlar karşılıklı. Bu dişi bu erkek. Ya bu niye oturmuyor falan diyorsunuz ya arkadaşlar. Bu dibine kadar geçmez arkadaşlar. Zamanla atış belli bir şeye kadar dayanır. Bu bunun içindir yani. İyi kamışlar bu şekildedir arkadaşlar. Yani arada mesafe kalır. Mesafe kalmayan şöyle şeyler de var. Mesela burası sade. Tamam mı? Oturtturduğunuz gibi dibine kadar, şuraya kadar oturuyor. Burası yok zaten. Gittiği yere kadar gidiyor ve duruyor. Tamam mı? Yani şöyle düşünün. Şu an oturtturdum, bu buraya geldi. Direkt oturdu. 0'a 0 oturdu. Zaten burada epoksi falan yok. Direkt böyle oturuyor. Aynen şekil A'da gördüğünüz gibi. Böyle olanlar kalitesiz oluyor genelde arkadaşlar. Ama böyle çift epoksi yapılmış ve arada oturmuyor, gördüğünüz gibi dibe kadar dayanmıyor. Bu bilerek yapılıyor arkadaşlar. Bunlar iyi kamışlar. Şimdi her 30 spinci arkadaşlara söylüyorum. Her 30 atıştan sonra, 25-30 atıştan sonra şura gevşiyor mu diye kesinlikle kontrol edin arkadaşlar. Bunu yapmazsanız ne olacak? Kamış buradan veya şuralardan bir yerden kırılabilir. Aynı zamanda şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Bu kamışın iç yüzeyi arkadaşlar, siz atış yapa o bollaşacak. Her bollaşmada lıngır oynaya erkek tarafı oynaya ne olacak arkadaşlar? Oyna. Her atışta bu şekilde yaptığınız zaman kamışınız kırılmasa bile, hatta yerinde sabit dursa dahi, her seferinde diyelim 30 atışta ufaktan bir yokluyorsunuz, bakıyorsunuz, sıkıştırma yapıyorsunuz, var mı gevşeme, gitme, yerinden çıkma olasılığı diye kontrol etseniz dahi zamanla arkadaşlar kullandıkça buraları ne oluyor? İncecik olmaya başlıyor. Yani şöyle baktığınız zaman karbona bakıyorsunuz, bayağı mesafesi incelmiş. Yani et kalınlığı gitmiş karbon. Bakın şu an burası kalın, bir tarafı ince, şu tarafı. Ben buna ne yapıyorum arkadaşlar? Bunda bilginiz olsun. Bu önemli. Zaten bunu yaptıktan sonra senelerce de kullandım. Hiçbir şey de olmadı. Hala kullanıyorum. Arkadaşlar incelen kamışlarınızda ikiz karışım var. Alın onu arkadaşlar. En az 5 dakika karıştırın. Yani 4-5 dakikadan az olmayacak şekilde karıştırmanız gerekiyor ki iyi bir kıvam elde edin. Daha sonra içinde hava vesaire kalmaması için şöyle yapın. Bir gazoz kapağına doldurun. Reçineyi orada karıştırın. Eşit şekilde. Çakmağı üstten değil alttan hafiften yalatın. Hafif kendini erimeye salmaya bırakınca fazla değil bak. Birkaç sefer yaptığınız zaman bırakın. Üzerindeki köpükler yüzeye doğru çıkacak ve karışım net karışmış olacak. Yalandan böyle 3-5 sefer, yani 5 saniye kadar şöyle bir dolaştırmanız yeter gazoz kapağının altında. Amaç içindeki reçinenin hafiften ısınmasını sağlamak. Arkadaşlar bunu üzerine uyguluyorsunuz. Ben bayağı kalın da uyguladım. Sağlam oldu.
Ama siz fazla da kalın uygulamayın. Amacım şuradaki et kalınlığını arttırmak. Çünkü atış yapa yapa artık incelmişti bu duvarı. Neredeyse artık zamanla zaten kırılır bir yerde. Siz ne yapacaksınız? Epoksi ile bunu arkadaşlar güzelce doygunluğa ulaştıracaksınız. İnce yerlerine ne yapacaksınız? Bir tık daha fazla kalın süreceksiniz ki et kalınlığı artsın. Buradaki amaç et kalınlığını arttırmak arkadaşlar epoksiyle. Bu şekilde yıllarca hala kullanıyorum arkadaşlar. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim size sıkıntı arkadaşlarıma. Arkadaşlar belki biliyorsunuz belki bilmezsiniz ama örneğin bu kamış şu işlemi yapmadan önce bunu da yapabilirsiniz. Veya şu işlemi demeyeyim de. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bir de şunu da hatırlatma yapayım size. Kamışınızı takıyorsunuz devamlı. Taktınız. Arkadaşlar bu kamış her atışta 25-30 atışta bir kontrol etmeniz gerekiyor dedim ya. 50-60 atışta belki 70 atışta kontrol edeceksiniz. Aynı zamanda diyelim ki kamışınız her attığınızda yerinden çıkıyor. Her attığınızda oynuyor. Her attığınızda şey yapıyor. Hep çıkıp duran bir kamış diyelim. Kamışı yeni aldınız ama devamlı atıyor duruyor. Bollaşıyor duruyor. Hep sıkıyorsunuz. Hatta 30 atıştan artık düştü. 10 atışta bir sıkıştırmaya başladınız. Hep bollaştı, gevşemeye başladı. Burada incelmemiş, gayet de iyi duruyor. Ama ne oluyor? Burası tutmuyor. Burası tutmadığı için ne oluyor? Kamışınız hep gevşiyor duruyor. Bunu engellemek için arkadaşlar, şimdi arkadaşlar buraya Japon karbon kamışlar Japon'u çok sever arkadaşlar. Bunu yaparken dikkat etmeniz gereken bir nokta var arkadaşlar. Kurumamasına. Hızlı bir şekilde işlemi bitirmeniz lazım. Üzerine eğer bir damla dengesiz damlarsa veya şey olursa veya hızlıca kurursa bu kamış doğru düzgün oturmayacaktır. Otursa bile dengesiz oturacak. Sıkıntılarla boğuşacaksınız. Çıkan kamışlarınızda bunu yapın arkadaşlar. Japon'u damlatıyorsunuz arkadaşlar. İnce bir şerit şeklinde çekin. Şuraya da bir şerit şeklinde. Şuraya da inceden ama çok ince. Ondan sonra elinizdekinin gazete kağıdı olduğunu düşünün. Çünkü bununla da olabilir arkadaşlar. Bir kart yardımıyla da yapabilirsiniz. Atacağınız bir kart olsun. Şu şekilde döndürerek, tam tur döndürerek ve döndürmeye de devam ederek. Japon'u koyduktan sonra arkadaşlar şu şekilde tertemiz bir şekilde dönüşünü tamamlasın. Sonra da tekrar. Bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar kurumaya bırakın. Dediğim gibi karbon Japon'u gerçekten çok seviyor. Eğer oldu da bir sıkıntı yaşadınız. Arkadaşlar elinize bir zımpara alın. Örnek atfediyorum. Yani diyelim ki şu zımpara diyelim. Atlayın böyle. Şu şekilde güzel bir zımparasını yaptıktan sonra artık kamışınıza yine de oturtturabilirsiniz eğer bir sakatlık çıkarsa. Bu konuda böyle bir konuydu arkadaşlar. Daha çok konular var aslında. Yani bu tip konuların gelmesini, devam etmesini istiyorsanız yorumları, beğenileri eksik etmeyin arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar liderlerinizi bağlamayı unutmayın. Yoksa 10 kilo çeken şey 6 kilo çekmeye başlayacak. Bu bağlantıları yapmak önemli. Görünmezlik açısından, balığın sert hareketlerine, şok darbelerine emmesi açısından çok önemli. Fluorokarbon kaplama misinalar daha uygun fiyatlı, daha iyi. Arkadaşlar %100 fluorokarbon misina kullanmanıza gerek yok. Balık aptal değil ama o kadar da zeki de değil. Sonuçta boşu boşuna 100 metresine 1000 lira para vermenize gerek yok. Ultra olsun diye. Evet, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar bugünlük. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.